Yine örgüden yapmaya çalışıyoruz. Bu tuhaf yüncülerden aldığımız lif ipi dediğimiz ipten veyahut da ince dokulu bir ipten yapıyoruz. Şimdi bu balık motifinin yapılışına geçelim. Motifimiz bu. Lif ipinden örüyoruz bunları. 2 numara 2 milimetre tığ kullanıyoruz. Şimdi bunun başlangıç yeri için şöyle plastik halkaya ihtiyacımız var. Daha sert duruyor. Plastik halkalar çeşitli boyutlarda tuhafiyecilerde satılıyor. 2 zincir çektik. Bu halkanın içerisine 18 adet ikili trabzan yapıyoruz. İlk noktamıza sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Tersine döndürüyoruz. 8 adet ikili trabzan yapıyoruz. İki, 4, 6, 8. 3 zincir çekiyoruz. Yine ters döndürüyoruz. İlk noktaya batıyoruz. Sık iğne ile kilitliyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz. Diğer deliğe batıyoruz. Aralarda çektiğimiz hep 3 zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane halka yapmış oluyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. İlk noktaya batıyoruz. Bunu yaptıktan sonra diğer deliğe batıp ilmeği ilmeğin içinden geçiriyoruz. Böylelikle halka sayılarını şurada 6 ile başladığımız delik sayısını gittikçe azaltacağız. Yine 3 zincir çektik, ters çevirdik. İlk noktaya başladık, battık.
Yine ilk deliğin içinden ilmeğin içinden geçiriyoruz. Yine 3 zincirle halkalar yapmaya devam ediyoruz. Altı ile başlamıştık. 6 5 4 şeklinde azalıyor. Yine 3 zincir çektik. Aynı deliğe, aynı noktaya battık. İlmeği ilmeğin içerisinden geçirdik. Üç zincirle yeni halkalar yapıyoruz. Üç tane kaldı. Şimdi 3 tane kaldığı zaman bu sefer balın kuyruğunu yapacağız. Yine ilmeği ilmeğin içinden geçirdik. 3 zincirle en son 2 halka kaldı. Yani gittikçe eksilttik. 6 5 4 3 2 diye. Şimdi burada bu kısmı kuyruğunu yapacağız. Bunun için bu sık iğneyi yaptıktan sonra şu aradaki noktaya sabitliyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. 5 zincir üzerine 4 adet sık iğne yapıyoruz. Aynı noktaya sabitleyip yine 5 zincir çekiyoruz. Dört adet sık iğne yapıyor. Onu da bu noktaya sabitliyoruz. Böylelikle balık motifimizi tamamlamış oluyoruz. Bu motifler istenilen yerde süs amaçlı olarak kullanılabilirler. Bir başka videoda görüşmek üzere.